Çölün ortasında kayak merkezi yapmak, evcil aslan beslemek ya da bir arabayı altınla kaplamak. Bu sadece bir görgüsüzlük şovu mu? Yoksa batıya karşı kazanılmış bir zaferin, yüzyıllık bir ezikliği silme çabası mı? Gördüğünüz o şatafatın arkasında derin bir psikolojik savaş yatıyor. Hikayenin kökünde Bedevi kültürü ve çölün o acımasız şartları yatar. Yüzyıllar boyunca bu insanlar suyun altından daha değerli olduğu bir coğrafyada yaşadılar. Bedevi kültüründe misafirperverlik ve cömertlik, yani kerem, sadece bir nezaket kuralı değil, bir hayatta kalma ve statü göstergesiydi. Çölde bir çadırınız varsa ve bir misafir gelirse elinizdeki son koyunu kesip ona yedirmek sizin kabilenizdeki gücünüzü ve onurunuzu simgelerdi. O günlerde lüks bir koyun ya da taze hurmaydı. Bugün ise koyunun yerini Lamborghini, hurmanın yerini Rolex saatler aldı. Bugün bir Arap şeyhinin misafirlerine devasa sofralar kurması, altınlar hediye etmesi aslında 100 yıl önceki dedesinin çadırındaki o onur ritüelinin modern dünyaya ve kapitalizme uyarlanmış halidir. Onlar için harcamak, israf etmek değil, gücü göstermektir. Ancak işin bir de travmatik boyutu var. Hızlı zenginleşme sendromu ya da literatürdeki adıyla New Money. Avrupa zenginleşme sürecini 300 yıla yayarak sanayi devrimiyle Rönesans'ta sindire sindire yaşadı. Ama Körfez ülkeleri bu zenginliği sadece tek bir nesilde petrolün bulunmasıyla yaşadı. Düşünün, babası deveyle seyahat eden bir adamın oğlu bugün özel bir jete biniyor. Bu sosyolojik bir şoktur. Psikolojide ani zenginleşen insanların geçmişteki yoksulluklarını örtmek ve ben de artık buradayım demek için abartılı tüketime yöneldiği bilinir. Batı dünyası yıllarca onları çöldeki barbarlar olarak küçümsedi. Onlar da şimdi Batı'nın ürettiği en pahalı markaları, en lüks arabaları satın alarak Batı'ya sizin ürettiğiniz medeniyeti ben satın alabilirim mesajını veriyorlar. Lüks düşkünlüğünün bir diğer sebebi de bizim fark etmediğimiz kabile rekabetidir. Biz Arapları tek bir blok sanırız ama kendi işlerinde inanılmaz bir rekabet vardır. Bir Katarlı için Birleşik Arap Emirlikleri'nden daha gösterişli olmak bir milli meseledir. Suudi Arabistanlı bir prens için kuvvetli bir iş adamından daha büyük bir yat sahibi olmak kabilesinin şerefidir. Bu sessiz ama çok maliyetli bir iç savaştır. Fakat bu lüks her zaman sadece bir harcama mıdır? Yoksa zekice bir yatırım mı? Özellikle Dubai ve Katar örneğinde gördüğümüz o çılgın projeler. Palmiye Adaları, dünyanın en yüksek binası Burj Halife, bunlar sadece gösteriş olsun diye mi yapıldı? Hayır. Petrol bittiğinde ellerinde sadece sıcak kum kalmaması için ülkelerini bir cazibe merkezine dönüştürmek zorundalar. Batılı turisti, yatırımcıyı ve influencerları ülkeye çekmek için kurulmuş devasa bir pazarlama stratejisidir. Buna soft power, yani yumuşak güç denir. Bugün Paris Saint-Germain takımını Katarlılar, Manchester City'yi Birleşik Arap Emirlikleri yönetiyorsa bu sadece futbol sevgisinden değil, ülkelerinin imajını petrol kuyusundan global markaya dönüştürme çabasındandır. Ve kabul edelim, bu konuda başarılı da oldular. Artık Dubai denince akla çöl değil, lüks ve gelecek geliyor. Tabii bu lüks tutkusu tüm Arap coğrafyasını kapsayan bir şeymiş gibi anlatılsa da burada bahsettiğimiz lüks Arap stereotipi aslında nüfusunun çok küçük bir kısmına ulaştıran Körfez Araplarıdır. Hatta diğer Arap halkları Körfez'in bu şımarık zenginliğine en az Batılılar kadar tepkilidir. Yani Araplar lüks sever demek, Avrupalılar sürekli şampanya içer demek kadar hatalı bir genellemedir. Bu lüks sadece petrolün fışkırdığı o dar kıyı şeridine aittir. İşin bir de manevi ve dini boyutuyla ilgili yaşanan paradoks var ki en çok eleştirilen nokta budur. İslam dini israfı yasaklar, mütevazılığı emreder. Burada devreye dini yorumlamadaki kültürel esneklik giriyor. Onlar buna israf değil, Allah'ın verdiği nimeti göstermek, yani tahdit bi nimah, nimetle övünmek kılıfını uydurabiliyorlar. Ancak bu ışıltılı tablonun altında çok ciddi bir psikolojik buhran da kaynıyor. Yeni nesil bu lüksün içinde doğdu. Yokluk nedir bilmiyorlar ve hayattaki her şeye parayla ulaşabildikleri için başarma hazzı ve mücadele azmi gibi duygular köreliyor. Buna affluenza virüsü deniyor. Yani varlıktan kaynaklanan mutsuzluk ve tatminsizlik. Bir diğer ilginç detay da batılı lüks markaların bu coğrafyaya özel koleksiyonlar üretmesidir. Moda dünyası şunu çok iyi biliyor. Avrupalı sessiz lüks sever. Logosuz giyer ama Arap müşterisi logomanya hastasıdır. Marka ne kadar büyük yazarsa, ne kadar parlaksa o kadar iyidir. Çünkü amaç giyinmek değil, o markanın gücünü üzerine giymektir. Bu lüks düşkünlüğü siyasi bir araç olarak da kullanılıyor. Vision 2030 gibi projelerle Suudi Arabistan, NEOM adında fütüristik trilyon dolarlık şehirler kuruyor. Çölün ortasında dikey bir çizgi şeklinde uzanan, uçan taksilerin olacağı
olacağı iddia edilen şehirler. Bu projeler halka biz dünyanın en ilerisindeyiz masalını satmak ve iktidarı sağlamlaştırmak için kullanılan devasa illüzyonlardır. Buna renter state yani rant devleti teorisi denir. Devlet vatandaştan vergi almaz. Aksine vatandaşa petrolden pay yani lüks hayat verir. Karşılığında da mutlak itaat ister. Yani o lüks aslında bir sus payıdır. Sonuç olarak Arapların lüks düşkünlüğü sadece görgüsüzlükle açıklanıp geçiştirilebilecek bir durum değil. Bu çölün acımasızlığından kurtulup kapitalizmin zirvesine ışınlanan bir toplumun yaşadığı kimlik bunalımıdır. Belki de asıl soru şudur. Eğer bizim dedelerimiz de çadırda yaşarken bir sabah arka bahçede petrol bulsaydı biz onlardan çok mu farklı olurduk? Yoksa biz de Tofaş'a altın kaplatıp Sivas Kangalı'na pırlanta tasma mı takardık? İnsanoğlunun doğasında elindekini gösterme, hava atma ve diğerlerinden üstün olma dürtüsü her zaman vardır. Bu lüks onların hem zaferi hem de lanetidir. Petrolün son damlası tükendiğinde o altın kaplama arabaların kuma gömülüp gömülmeyeceğini sadece zaman gösterecek.